Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım Barbie bebek, isterseniz gelinlik olarak örebilirsiniz, isterseniz abiye veya balo kıyafeti olarak örebilirsiniz. Bir model hazırladım. Çok şık, çok cici bir kıyafet. Uzun etek, yakası fırfırlı, isterseniz bakın bu şekilde omuzlarını açabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde üste çekebilirsiniz. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum. Yapımında kullandığım ipim Kartopu Baby. İlla ki Kartopu Baby ile örmek zorunda değilsiniz. Eşit kalınlıklardan farklı iplerle de örebilirsiniz. Yapımında kullandığım tığım 4 numara 1.60 bin. 2 adet çıt ihtiyacımız olacak. Krem renk iple öreceğim. Gelinlik olarak öreceğim. Yayınıma başlamadan önce unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Abonelikler ücretsizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen başlıyor. Evet arkadaşlar, bebeğimizin kıyafetinin öncelikle etek bölümünü yapıyoruz. Belden başlıyoruz. İpimi düğümlüyorum. 25 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım, bol örelim. 25 tane zincirimi çektim. Bebeğimin beline ölçüyorum. Sizler de kontrol edin. Bakın arkadaşlar, bu şekilde fazlalık olacak. İki tane zincir atlıyorum. 1, 2, 3. zincirimin tek kanadına bir tane sık iğne örüyorum. Sıradaki zincir kanadına geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar her bir zincir kanadına birer tane sık iğne örelim. Zincirimin sonuna kadar her bir zincir kanadına sık iğnelerimi ördüm. Birinci sıramı tamamladım. Sıramda 23 tane sık iğnem var. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiyorum. 5 tane tek tek sık iğne örüyorum. 5 tane tek tek sık iğne ördüm. Çift örüyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğne örüyorum. Artırma yaptım. Sıramızda bu şekilde 5 tek bir çift sık iğnelerimizi örelim. İkinci sıramın sonuna geldim. Sıramda 3 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 26 tane sık iğnemiz oldu. 3 tane zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. İkili trabzan öreceğiz. Tığıma bir defa ipimi aldım. İlk sık iğnemin tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan örüyorum. Sıkı örmüyorum. Zincirimizle birlikte 2 tane sayıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane su taşı yaptık. Zincir çekmeden ipimi aldım. 2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin tepe boşluğuna çift ikili trabzan örüyorum. Çift ördüm, bir zincir, aynı noktaya yine çift ikili trabzan örüyorum. İki tane su taşı ördüm. Zincir çekmeden ipimi aldım. 2 tane atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin tepe boşluğuna çift ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, ipimi aldım. Aynı noktaya çift ikili trabzan örüyorum. 3 tane su taşımız oldu. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim.
Evet arkadaşlar, 3. sıramın sonuna geldim. Sıramda 9 tane sütaş ördüm. Örgümü birleştiriyorum. Sıramın başına ilk ördüğüm ikili trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Birinci kaydırmamı yaptım. İkinci defa sütaşımın orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Kaydırmamı yaptım. 4. sıramızı öreceğiz. 3 tane büyük büyük zincir çekiyoruz. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Sıramızda üçlü trabzan örüyoruz. Hemen birleştirdiğim noktaya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya 2 tane üçlü trabzan örüyoruz. Buraya üçlü trabzandan su taşı yaptım. Zincir çekmiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bakın 2 tane su taşımızın orta boşluğu. Buraya bir tane tek üçlü trabzan örüyorum. Zincir çekmeden tığıma 2 defa ipimi doladım. Yine buraya su taşı yapıyoruz. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir, 2 doluyorum. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Su taşımı yaptım. Zincir çekmeden 2 doluyorum. 2 su taşımın orta boşluğuna bir tane tek üçlü trabzan örüyorum. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. Bir su taşı, bir tane tek, 2 su taşının orta boşluğuna üçlü trabzan. Sıramızda bu şekilde ilerliyor. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Son taşımı yaptım. Burayı unutmayalım arkadaşlar. Bakın zincir çekmeden birleştirdiğimiz noktaya bir tane tek üçlü trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü birleştiriyorum. Dördüncü sıramı tamamladım. Kaydırma yapıyorum. Orta boşluğa 3 tane büyük zincir çekiyorum. 5. sıramızı örüyoruz. Yine üst taş örüyoruz. 2 doluyorum. Bir tane üçlü trabzan, bir zincir, zincirimizle birlikte 2 sayıyoruz. 2 tane aynı noktaya üçlü trabzanımı örüyorum. Bir tane şu taşı yaptık. Zincir çekmeden tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bakın tek ördüğümüz üçlü trabzanımın tepe boşluğuna bir tane üçlü trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Yine aynı noktaya üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. Bakın V yaptım. Bir tane su taşı, bir tane V. Tekrar bir tane su taşı örüyorum. Evet, su taşımı yaptım. Zincir çekmiyorum. Yine tek olan trabzanımın tepe boşluğuna bir üçlü trabzan, bir zincir, 2 doluyorum. Aynı noktaya bir üçlü trabzan. Bir su taşı, bir V. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 5. sıramın sonuna yaklaştım. Son olarak bir tane tek üçlü trabzan örmüştüm. Tepe boşluğuna bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir. Tekrar aynı noktaya üçlü trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çektim. Örgümü birleştiriyorum. Bakın. Bir tane su taşı, bir tane V. Bir tane su taşı, bir tane V.
6. sıramıza geçiyoruz. Orta kısma bir tane kaydırma yaptım. 3 tane büyük büyük zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir, aynı noktaya 2 tane üçlü trabzan. Şu taşımı yapıyorum. Birinci su taşımı yaptım. 2 doluyorum. Yine V ortasına. Bakın buraya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir. Yine aynı boşluğa bir üçlü trabzan. Yine su taşı örüyorum. Yine su taşımı ördüm. Bakın yine buraya V'nin ortasına V yapıyoruz. Bir su taşı, bir V, bir su taşı, bir V. 6. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 6. sıramın sonuna geldim. Son V'mi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir tane de orta boşluktan kaydırmamı yaptım. Bakın. Bir tane su taşı, bir tane V. Bir tane su taşı, bir tane V. 7. sıramızı öreceğiz. 3 tane büyük büyük zincir çekiyorum. Yine buraya su taşı yapıyorum. Birinci su taşımı yaptım. V'mizin ortasına yine su taşı yapıyoruz. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir tane zincir, yine aynı noktaya 2 tane üçlü trabzan. Bakın V'mizin ortasına da su taşımı ördüm. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. Su taşımızın üzerine su taşı, V'mizin üzerine yine su taşı yapıyoruz. 7. 8. 9. ve 10. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 4 sıra örelim. Evet arkadaşlar, 10. sıramın sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü birleştiriyorum. Bir tane daha kaydırma yapıyorum. Bakın 7, 8, 9 ve 10. sıramızda su taşlarımızı bu şekilde ördük. Sıramızda 18 tane su taşımız oluştu. 11. sıramızı öreceğiz. 3 tane büyük büyük zincir çekiyorum. Yine su taşı yapıyorum. Üçlü trabzan örüyoruz. Su taşımı ördüm. Bakın su taşımızın ara boşluğuna zincir çekmeden bir tane tek üçlü trabzan yapıyorum. Yine su taşı yapıyoruz. Evet, su taşımı yaptım. Yine ara boşluğuna bir tane tek üçlü trabzan yapıyorum. Örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Ayakları görünmeyecek duruma gelene kadar örmeye devam ediyoruz arkadaşlar.
Bir su taşı, bir tane tek örüyoruz. Bir su taşı, bir tane tek. Evet arkadaşlar, 16. sıramın sonuna geldim. Bir tane tek üçlü trabzan ördüm. Bir zincir çekiyorum. Örgümü birleştiriyorum. Bir zincir. Sıra sayınız farklı olabilir. Örgünüzün, elinizin sıkılığı, kullandığınız ip sıranızda farklılıklar gösterebilir. Ayakları görünmeyecek duruma gelene kadar örün. Ben ördüm arkadaşlar. Son sıramızı öreceğiz. Son sıramızda sık iğne örüyoruz. Birleştirdiğim noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Taşımın orta boşluğuna geçiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya sık iğne örüyorum. 6 tane sık iğne örüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taşımın ortasına da bir tane sık iğne örüyoruz. Toplam 6 tane örüyoruz. Evet. 6 tane sık iğnemi ördüm. Son olarak taşımın ortasını ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya sık iğne örüyorum. Buradan yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son olarak taşımızın ortasına 6 tane sık iğne örüyoruz. Altı tane sık iğne ördüm. Bakın örgümüz bu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya sık iğne örüyorum. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı noktaya sık iğnemizi örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, kıyafetimizin etek bölümünü yaptık. Üst bölümünü yapacağız. Yine belden başlıyoruz. Buradaki noktaya ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum. İpimi sabitlediğim noktaya sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğimi geçiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bu arada iplerimizi örgümüzün arasında gizleyelim. Sıradaki ilmeğimi bir tane sık iğne. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Birinci sıramı tamamladım. Sıramda 23 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda yine sık iğne örüyoruz. Sabit örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. İkinci sıramın sonuna geldim. Sıramızdaki sık iğne sayısı değişmedi. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. 7 tane tek tek sık iğne örüyorum. Yedi tane tek tek sık iğne ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Çift ördüm. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. 7 tek bir çift sık iğnelerimizi örelim. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Sıramda 2 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 25 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü sırama geçiyorum. 6 tane tek tek sık iğne örüyorum.
6 tane tek tek sık iğne ördüm, çift örüyorum, artırma yapıyorum, çift ördüm. Sıramızda bu şekilde 6 tek bir çift olarak ilerleyelim. Sık iğnelerimizi örelim. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Sıramda 3 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 28 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. 5. sırama geçiyorum. 7 tane tek tek sık iğne örüyorum. Yedi tane ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Sıramızda bu şekilde 7 tek bir çift sık iğnelerimizi örelim. Beşinci sıramın sonuna geldim. Sıramda 3 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 31 tane sık iğnemiz oldu. Bir tane zincir çekiyorum. 6. sırama geçiyorum. 8 tane sık iğne örüyorum. Tek tek örüyorum. Sekiz tane tek tek sık iğne ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Sıramızda bu şekilde 8 tek bir çift sık iğnelerimizi örelim. Altıncı sıramın sonuna geldim. Sıramda 3 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 34 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. 7. sırama geçiyorum. 12 tane tek tek sık iğne örüyorum. On iki tane tek tek sık iğne ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Sıramızda bu şekilde 12 tek bir çift olarak ilerleyelim. Yedinci sıramın sonuna geldim. Sıramızda 2 defa artırma yaptık. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 8 ve 9. sıramızda artırma yapmıyoruz, sabit örüyoruz. 2 sıra sabit örelim. 8 ve 9. sıramda sabit ördüm. Sıramızdaki 36 tane sık iğnemiz değişmedi. Bir zincir çekiyorum. 10. sırama geçiyorum. 8 tane tek tek sık iğne örüyorum. Sekiz tane tek tek ördüm. 6 tane zincir çekiyorum. 4 tane sık iğne atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. sık iğnemin üzerine zincirimi sık iğne olarak sabitledim. Bir tane sık iğne ördüm. 11 tane daha sık iğne örüyoruz, sabit örüyoruz. Toplam 12 tane sık iğne ördüm. 6 tane zincir çekiyorum. Burada kol boşluğu bırakmıştık. Burada da kol boşluğu bırakıyoruz. 4 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. sık iğnemin üzerine zincirimi sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğnemiz kaldı. Kalan sık iğnelerimizi sabit örüyoruz. Tek tek örüyoruz.
Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 11. sıramızı öreceğiz. Zincir boşluğuna kadar sabit örüyoruz, sık iğne örüyoruz. 7 tane sık iğne ördüm. Zincirimizin üzerine örüyoruz. 5 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne ördüm. Yine buradaki 12 tane sık iğnemizin her birinin tepe boşluğuna birer tane sık iğne örüyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın arkadaşlar. Hemen zincirimin üzerine 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne ördüm. Kalan sık iğnelerimizi tek tek örelim. On birinci sıramı tamamladım. Kol boşlukları yaptık. 3 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi sıkı yapmıyorum. Sıramızda son sıramızı örüyoruz. 12. sıramızı örüyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Tığıma ipimi aldım. Arka loblardan öreceğiz. Bakın. Buraya batıyoruz. Tüm batmıyoruz. Arka loblar. Buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Bol örüyorum. Sıkı örmüyorum. İpiniz uzuyorsa, inceliyorsa bu şekilde çekin. Çünkü biraz sık öreceğiz. Bakın buradaki noktaya bir tane ördüm. Sıradaki arka lobuma geçiyorum. Buraya yine ikili trabzan örüyorum. Sıkı örmüyorum. Aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı ördüm. Sıradaki arka loba geçiyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç tane ördüm. Sıradakine geçiyorum. Çift örüyorum. Yine bir sonrakine çift örüyorum. İkişer tane. İki tane çift ördüm. Bir sonrakine 3 tane örüyorum. Tümüne ikili trabzan örüyoruz. 3 tane ördüm. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Yine 2 tane çift örüyorum. Bir sonrakine 3 tane örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. İki tane çift, bir tanesine 3 tane ikili trabzan yaptım. Sizler fırfırlarını daha fazla olsun istiyorsanız bir tane çift, bir tane 3 trabzan yapabilirsiniz. Sıramın sonuna geldim. Son ikili trabzanımı da yaptım. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Beyaza yakın renkle ördüğüm için gelinlik olarak düşünüyorum. İpimi gizleyeceğim. Bir tane bel bölgesine, bir tane de buraya çıt çıt dikip bebeğime giydireceğim. Evet arkadaşlar, bebeğimin kıyafetini çıt çıtlarını diktim. Bebeğime giydirdim. Gelinlik olarak ördüm. Krem renk iple ördüm.
İsterseniz beyaz iple örebilirsiniz. Gelinlik olarak örmek istiyorsanız veya bu şekilde renkli iple örüp balo veya abiye kıyafeti olarak örebilirsiniz. Omuzlarını bu şekilde bakın üste çekince çok cici oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çok şık bir kıyafet oldu. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.